Evet, selamlar. Eee, Operatörlere bakacağız, karşılaştırma operatörlerine. Hem matematiksel, sayısal değerleri karşılaştırdığımız operatörlerimiz var. Hem de karakter dizelerini karşılaştırdığımız operatörlerimiz var. Bunlara bakacağız. Bunları ben vakit kaybetmemek adına yazdım. Şimdi bu komentleri açıp tek tek birlikte kontrol edeceğiz. Şöyle şuranın komentini açıyorum. Burada matematiksel operatörlerle başlayacağım. Ne var? LT var. Lower than'den geliyor. Küçüktür. GT greater than'den geliyor. Büyüktür. Lower equal küçük eşit. Yine GE büyük eşit. Equal var. Eşit. Not equal var. NE eşit değil. Şimdi bunlar alt kısımlarında ne yazdım? Write bizim yazdırma komutumuz. Cont when yapısını kullandım. Cont when yapısında koşul yani 1 LT2 ise 1 LT2 is true yaz. Değilse 1 LT is false yaz şeklinde. Altlarına da skip 1, skip 2 şeklinde yazdım. Bu da aslında ekranımızı düzenli görmek adına bir boşluk bırak, iki boşluk bırak anlamına geliyor bizim için. Şimdi bunu aktif ettim. F8 ile yürütüyorum. Ne diyor? 1 LT2 yani 1 2'den küçükse bu true mu? True. Evet. 2 1'den küçük. False değil. 1 2'den büyük mü? Hayır. 2 1'den büyük mü? Evet. 1 1'den küçük eşit mi? Evet. 2 1'den küçük eşit mi? Hayır. 1 2'den büyük eşit mi? False. 2 2'den büyük eşit mi? Evet. True. 1 2'ye eşit mi? False. 2 2'ye eşit. Yine not equal'da da 1 2'den not equal'a true. 2 2'ye false geldi. Bu şekilde kullanılıyor bu kısım. Şimdi burayı comment alacağım. Karakter operatörlerinden de aslında bunların haricinde de kullanılan var. Ama ben en çok kullandıklarımızdan 4 tanesini aslında getirdim. Burada CO var, CN var, CA, NA. CO ne anlama geliyor? Birinci değişken sadece ikinci değişkenlerden oluşuyorsa. Yani hemen altında yazmaya çalıştığım örnekte ne demişim? A, B, B diye bir değişkenim var. A, B sadece A ve B'lerden oluşuyorsa true de. Bakıyorum evet sadece A ve yani buranın true olmasını beklerim. Yine alt kısımda sadece A, B, C'den mi oluşuyor bu bir değişken? Hayır abi burada D de var. O zaman buranın false dönmesini beklerim şeklinde. CN'de aslında birinci değişken ikinci değişkenler haricinde bir şey içeriyorsa. Yani bunun tam tersi. Eee, bakıyorum içeriyor mu? Hayır içermiyor. Buranın false dönmesini beklerim. Bir alt kısımda şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bir alt kısımda ise ABC'de ABC haricinde bir şey içeriyor mu? Evet içeriyor. Buranın da true dönmesini bekleyeceğim. Üçüncü karakter operatörümüz ise CA. CA birinci değişken, ikinci değişkendeki herhangi bir şeyi içeriyorsa anlamına geliyor. Bakıyorum mesela AX, CZ, AB'den herhangi bir şey içeriyor mu? Evet içeriyor. O zaman buranın true dönmesini. Alt kısımda da yine buranın da true dönmesini beklerim. Buraya XY diyelim. Böyle şunu da şuraya aktaralım. Burada bir de false döndürmüş olalım. Bir alt kısımda da NA birinci değişken, ikinci değişkendeki hiçbir şeyi içermiyorsa eee true dönecek. Şurada mesela A'lar eşleşiyor. Yani içeriyor. O zaman buranın false dönmesini bekleyeceğim. Burada da içeriyor. Burada da yine XY yapalım. Şöyle yapalım. Aynen. Şimdi aktif edelim. Ekranda zaten daha detaylı, daha net görüyor olacağız. A, B, B, A, B'den herhangi bir şey içeriyor mu? Evet, A'lar A ve yok sadece A ve B'lerden mi oluşuyor? Pardon. Evet, sadece A, B'lerden oluşuyor. O zaman true döndü. A, B, C'de sadece A, B, C'den mi oluşuyor? Hayır, o yüzden false döndü. Eee, alt tarafta CN için A, B, B, A, B'den haricinde bir şey içeriyor mu? Hayır, içermiyor. O zaman burası false döndü. Burada D var farklı olarak. Buranın true döndü. Bir alt kısımda CA ise herhangi bir eşleşen karakter var mı? A'lar var. O yüzden true döndü. Burada herhangi bir eşleşen karakter yok. O yüzden false döndü. Yine alt kısımda bir tane eşleşen var. Hiçbir şeyin eşleşmemesi durumunda true dönüyor NA'da. Eşleşen olduğu için burada false döndü. A, B, C'de NA, X, Y. Yani hiçbir şey eşleşmediği için burada true dönmüş oldu.
Aslında karakter karşılaştırma operatörlerini bu şekilde kullanıyoruz diyebiliriz. Bu kodları da videonun altında paylaşacağım. Alıp template'inize ekleyebilirsiniz.